Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Gün içerisinde kullandığım cep telefonu, tablet veya akıllı saat gibi cihazlarım özellikle bir teknoloji hastası olarak tabii ki vazgeçilmezlerim arasında yer alıyor. Ama bunların yanında bir de bu cihazları destekleyen ve hatta performanslarını arttıran aksesuarlar var ki onları da kesinlikle unutmamak lazım. Geçtiğimiz haftalarda aynı anda birçok cihazı şarj edebilen yüksek güce sahip Megtodo adaptörlerini zaten konuşmuştuk. Linkini şuraya bir yere ekliyorum. Bu haftada evde, araçta veya seyahatlerde sürekli kullandığım şarj aleti, kablolar veya dönüştürücü gibi aksesuarları konuşacağız. Öncelikle işimi fazlasıyla görmesi ve tabii ki özellikle astronomik seviyelere ulaşan fiyatları sebebiyle iPhone 11'imi hala kullanmaya devam ediyorum. Hedefim biraz daha sabredip bu sene tanıtılacak iPhone 15 serisinde yıllardır özlemini çektiğimiz Tip-C girişi ile tüm cihazlarımda tek tip kabloya geçmek. Bu aşamada iPhone 11'de kablosuz şarj özelliği evet var ama çok sevdiğim ve işlevsel bulduğum MagSafe özelliği maalesef yok. Neyse ki Megtodo'nun olmayan cihazlara bile MagSafe özelliğini kazandırdığı çözümleri sayesinde bölümde bahsettiğim bir sürü aksesuarı kullanabilir haldeyim. Bu aşamada yarı transparan siyah renkli modele ek olarak full şeffaf olmak üzere iki kılıf kullanıyorum. Her ikisi de telefona tam koruma sağlarken tuş basma hisleriyle de oldukça kaliteli. Siyah olanı neredeyse bir yıldır kullanırken şeffaf olanı daha yeni aldım. Bu nedenle doğal olarak daha temiz görünüyor. Bu arada MagSafe özelliği sadece kılıfta olmasına karşın birazdan bahsedeceğim aksesuarlara oldukça kuvvetli bir şekilde yapışabiliyor ve kesinlikle ne yaparsanız yapın düşmüyor. İşte az önce denemesini yaptığım şarj aletini aracımda kullanıyorum. Direkt hava ızgaralarına monte edilebilen arka aparatı sayesinde telefonu taktığım anda şarj etmeye de başlayabiliyor. Maksimum 15 wattlık güç sunan modelin şeffaf tasarımı ve altındaki aydınlatmalarıyla da oldukça şık göründüğünü söyleyebilirim. Şarj için adaptörün kutusundan çıkan ve oldukça dayanıklı tasarıma sahip iki ucu Tip-C örgülü kabloyu kullanırken gücü ise yine Megtodo'nun 45 wattlık çakmak adaptöründen alıyorum. Bu modelde yekpare tasarımı ve küçük boyutları ile arabamın bir başka vazgeçilmezi. Böylelikle Tip-C girişinden telefonumu şarj ederken Tip-A girişinden ise ihtiyacıma göre ya geçen hafta tanıttığım şarjlı hava kompresörünü ya da sonraki haftalarda tanıtacağım şarjlı el süpürgesi gibi diğer cihazlarım için de güç sağlayabiliyorum. Bu arada yakın zamanda arabalarda mutlaka olması gereken aksesuarlar hakkında ayrı bir bölüm daha yapacağım. Bu nedenle merakları şimdiden abone olabilirse çok sevinirim. Araçtan çıktığımda ise gün içerisinde veya seyahatlerimde yine tip A ve tip C olmak üzere çift girişe sahip ve toplam 20 watt güç sağlayabilen bu küçük adaptörü kullanıyorum. Modelin bir başka avantajı da üzerindeki LCD ekran sayesinde çıkış değerini hem volt hem de amper üzerinden verebilmesi. Bu seyahat adaptörünün yanında ise hem metrelerce kablo karmaşasını engelleyen hem de taşımayı kolaylaştıran 20 santimetrelik minik modelleri tercih ediyorum. Biri 60 wattlık gücü destekleyen her iki ucu tip C, diğeri ise 3 amperlik güce sahip bir ucu tip A, diğer ucu Lightning kablo. Bunlara karşılık evde mutlaka artık alışkanlık haline gelen LCD ekranlı Megtodo kablolarını kullanıyorum. Böylelikle telefon şarjının dolduğunu 5 wattın da altına inen seviyelerden anlayabiliyorum. Çünkü telefon, tablet veya saat gibi tüm cihazların pilleri de kendileri gibi akıllı olduğundan batarya %80 seviyelerine ulaştığında çekilen güç de azalmaya başlıyor. Böylelikle şarjın dolduğunu değerin 5 wattın altına inmesiyle direkt anlayabiliyorum. Akıllı saatimi şarj ederken de evde zaten önceki bölümde bahsettiğim çoklu girişe ve yüksek güce sahip adaptörler yanında örgülü sağlam yapısı ve şık tasarımı ile çok sevdiğim Apple Watch şarj kablosunu kullanıyorum. Seyahatlerde ise daha sınırlı girişe sahip, daha küçük boyutlu şarj cihazlarını kullandığım için bu sefer aynı anda iPhone'u da şarj edebilen çift çıkışlı, aynı örgülü yapıya sahip Apple Watch kabloyu tercih ediyorum. Böylelikle adaptörde çift giriş bulunmasına karşın iPhone, akıllı saat ve tablet gibi 3 cihaza aynı anda güç sağlayabiliyorum. Bu tip fonksiyonel ürünler bence kesinlikle hayatı daha da kolaylaştırıyor.
Bahsedeceğim son alternatifler ise kesinlikle benim en favori kombinasyonum. Az önce 20 santimlik kablolara ve 20 wattlık seyahat adaptörüne ek olarak kablosuz Apple Watch şarj beşiği ve tip C ucu Lightning'e dönüştüren bu küçük arkadaş en az yer kaplayan, dolayısıyla taşıması en kolay kombinasyonu oluşturuyorlar. Çünkü bu senaryoda her şeyin en küçüğünü, yani en az yer kaplayanını kullanarak iPhone, tablet veya akıllı saat gibi cihazların ikisini aynı anda şarj edebiliyorum. Son olarak ürünlerin fiyatları hakkında da konuşmak gerekirse sürekli artan dolar kuru ve vergiler sebebiyle artık fiyat bilgilerini paylaşmamayı tercih ettiğimi zaten uzun zamandan beri biliyorsunuz. Ancak Macdodo'yu bu kadar sevmemdeki en önemli etkenlerden biri de fiyat etiketlerinin diğer markalara göre oldukça kabul edilebilir seviyelerde olması. Marka tasarım, fonksiyonellik ve özellikle güvenlik tarafında sunduğu seçeneklerle pazarın en ucuzu doğal olarak değil, ama benzer kalitedeki rakipleriyle karşılaştırdığımızda her biri için fiyat performans ürünü diyebilirim. Evet, ben kendi favori kombinasyonumu az önce sizinle paylaştım. Sizler de varsa kendi favori kombinasyonunuzu açıklamalara eklerseniz çok süper olur. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım teknolojik videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.